2018 yılında Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan bir lisede Nicholas Cruz adlı eski bir öğrenci okula silahla girerek saldırı düzenledi ve olayda 17 kişi hayatını kaybetti. 2022 yılında ise yine Teksas'ta bulunan Robb İlkokulu'nda bir saldırgan okula girerek silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bu trajik olayda 21 kişi hayatını kaybetti. Son yıllarda Amerika'da okullarda yaşanan bu tür trajik saldırılar ve şiddet olayları giderek daha fazla tartışılmaya başlandı. Bugün bu videoda ise intikam duygusuyla hareket ederek okulları bir anda kaosa sürükleyen bu saldırganların güvenlik kameralarına yansıyan anlarını ve olayların nasıl geliştiğini inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Tarih 24 Mayıs 2022. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu ülke tarihinin en trajik okul saldırılarından birine sahne oldu. O gün sabah saatlerinde 18 yaşındaki Salvador Ramos isimli saldırgan önce büyükannesinin evinde silah kullandıktan sonra bir araçla Robb İlkokulu'nun bulunduğu bölgeye doğru hareket etti. Okulun yakınlarında aracıyla kaza yaptıktan sonra elindeki yarı otomatik tüfekle okul binasına doğru yürümeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganın okulun dışından içeriye doğru ilerlediği görülüyor. Saat yaklaşık 11:30 civarında saldırgan okul binasına girerek iki sınıfın bulunduğu koridora ulaştı. O sırada okulda yüzlerce öğrenci ve öğretmen derslerine devam ediyordu. Kısa süre içinde okul içinde büyük bir panik yaşandı. Saldırgan bir anda sınıfların içine ateş açmaya başladı. O sırada ise durumu fark eden bir öğrenci hemen oradan kaçtı. Öğretmenler öğrencileri korumaya çalışırken bazı sınıflar kapılarını kilitleyerek saklandı ve bazı öğrenciler ise 911'i arayarak acil durum çağrısında bulundular. Hello. Calling with the police. Are you okay? No, there's a school shooting. Okay, yes, ma'am. I have multiple units there. Are you with officers or are you barricaded somewhere? I'm in classroom. What's the classroom number? 1012. 112? 112. 112, yes, ma'am. What's your name, ma'am? Chloe Torres, please hurry. There's a lot of dead bodies. On the line, okay? You just in classroom 112? Yes, ma'am. Please, seek help. Saldırgan bina içinde rastgele ateş açarken polis ve SWAT ekipleri kısa süre içinde okula ulaşarak binaya giriş yaptı. Ancak saldırganın bulunduğu ve olayın en yoğun yaşandığı sınıfa henüz doğrudan müdahale edilmemişti. Police department. Sheriff's office, open up. Is there someone in there? Yes, I think so. Police department. Is the police? Ekipler koridorlarda dikkatli bir şekilde ilerleyerek sınıfları tek tek kontrol ediyordu. Ancak sınıfların içindeki öğrenciler ve öğretmenler büyük bir endişe içindeydi. Kapıyı çalan kişinin gerçekten polis mi yoksa onları dışarı çıkarmaya çalışan saldırgan mı olduğunu anlayamadıkları için bir süre kapıyı açmamayı tercih ettiler. Bu sırada koridorlarda ilerleyen polis ekipleri diğer sınıfın bulunduğu alanda içeride yaşanan korkunç manzaradan henüz tamamen habersizdi. Take cover, guys. Kapıyı çalan polisler başka bir sınıftaki kişileri gerçekten yardım için geldiklerine ikna etti. Bunun üzerine içeride saklananlar kapıyı açarak polis eşliğinde okuldan tahliye edildi. All right, this is what we're gonna do. Y'all gonna come out this door. You're gonna take a left, and then follow the cops. Okay? Take a left. Go fast, fast. Go, 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 go. Bu olay tam 77 dakika sürdü ve en sonunda saldırgan polis ekipleri tarafından öldürüldü. Olay yerine gelen onlarca polis karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Work together. Any more?
Olayın ardından yapılan resmi açıklamalara göre saldırı sonucunda 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Yetkililerin yaptığı araştırmalara göre saldırganın bu saldırıyı gerçekleştirmesinin arkasında birden fazla neden olabileceği düşünülüyor. Çevresindeki kişiler tarafından içine kapanık biri olarak tanımlanan saldırganın okul yıllarında sık sık zorbalığa maruz kaldığı ve sosyal olarak oldukça izole bir hayat sürdüğü belirtilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapmıştı. Ramos'un Instagram hesabında silahlarla ilgili bazı fotoğraflar ve hikayeler paylaştığı ortaya çıktı. Robb İlkokulu saldırısı modern Amerika tarihinde okullarda yaşanan en sarsıcı olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından Uvalde topluluğu için anma törenleri düzenlendi ve hayatını kaybeden öğrenciler ile öğretmenler için birçok anıt ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Bu arada bu olayla ilgili dikkat çeken bir konu daha var. Reddit gibi platformlarda birçok kişi okula giren polis ekiplerine ağır eleştirilerde bulunmuş. Nedeni ise polislerin içeri girdikten sonra yaklaşık 77 dakika boyunca koridorlarda bekleyip siper alması ve saldırgana hemen müdahale etmemesi. Birçok kişi bunun çok büyük bir hata olduğunu savunurken bazıları ise durumun karmaşık olduğunu ve polislerin temkinli davranmış olabileceğini söylüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. 27 Mart 2023 tarihinde Amerika'nın Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrinde bulunan özel bir ilkokulda trajik bir saldırı yaşandı. 28 yaşındaki trans birey Audrey Elizabeth Hale saldırıyı gerçekleştirmek üzere okula Honda Fit marka bir araçla geldi. O sabah okulun bulunduğu kampüse ulaşan saldırgan kısa süre sonra okul binasına girerek saldırıyı başlattı. Okul içerisinde kısa sürede büyük bir panik yaşanmaya başladı. Sınıflarda ders işleyen öğretmenler durumu fark ettikleri anda öğrencileri korumaya çalıştı. Bazı sınıflarda kapılar hızla kilitlenirken öğrenciler sessiz kalmaları için uyarıldı. Yapılan acil durum çağrısının ardından polis ekipleri de kısa süre içinde olay yerine ulaşarak okula giriş yaptı. Let's go. I need 3. One more. Let's go. Metro Police. Open door. On me, on me. We don't know where he is. Metro Police, open door. Bathroom, small bathroom. Clear. Next. Let's go. Door. With me. Hold the door. Next. Check this. Open it. I got it. Bathroom. Let's go. Polis ekipleri alt katın her yerini aradı ancak saldırganı bulamayınca ikinci kata çıkmaya başladı. Push the LPV up. Push the LPV up. Reloading. Clear. Move. Watch out. Stop moving. Get your hand away from the gun. Watch left. Get your hand away from the gun. Secondaries provide security.
Polisler kısa süreli bir çatışma sonucunda saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı. Bu saldırı sonucunda 3 öğrenci ve 3 okul çalışanı olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Yapılan açıklamalarda saldırganın saldırıdan önce bazı notlar ve planlar hazırladığı ve uzun süredir bu olayı planladığının değerlendirildiği belirtildi. Nashville'de yaşanan bu trajedi okul güvenliği ve silah yasaları hakkında ülke genelinde büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Olayın ardından birçok kişi okullardaki güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını sorgulamaya başladı. Aynı zamanda silah yasaları ve bu tür saldırıların nasıl önlenebileceği konusunda Amerika genelinde geniş çaplı tartışmalar gündeme geldi. Sıradaki anlatacağım bu olay ise belki de Amerika'daki en korkunç lise cinayetlerinden biri olabilir. 14 Şubat 2018 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde bulunan Parkland şehrindeki Marjorie Stoneman Douglas Lisesi'nde bir okulun eski öğrencilerinden 19 yaşındaki Nicholas Cruz o gün öğleden sonra silahla birlikte okul kampüsüne geldi. Hatta saldırısını gerçekleştirmeden kısa bir süre önce kendini bu şekilde videoya kaydetti. Hello. My name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15 and a couple tracer rounds. I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna Saldırgan okula Uber'le geldikten sonra girişte bir öğrenciyle karşılaştı. O sırada öğrenciye "Buralar birazdan karışacak, buradan git" tarzında söylemlerde bulundu. Bu girişte karşısına çıkan öğrenci belki de okulun en şanslısıydı. Çünkü birazdan okulda kim var kim yok demeden önüne çıkana ateş açacaktı. Binaya girdikten kısa süre sonra birinci kattaki koridorda ilerleyerek ateş açmaya başladı. O sırada bazı öğrenciler koridorda bulunurken birçok sınıfta ders devam ediyordu. İlk anlarda koridorda bulunan 3 öğrenci vuruldu. Saldırgan daha sonra koridor boyunca ilerlemeye devam etti ve kapıları kapalı olan bazı sınıfların camlarından içeri ateş açtı. Bu sırada sınıfların içinde bulunan 6 öğrenci hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı. Saldırgan daha sonra merdivenlerden 2. kata çıktı ve burada da koridor boyunca ilerleyerek ateş açmaya devam etti. O sırada 2. katta büyük bir panik yaşanıyordu. Bir öğrenci koridorda vuruldu ve yardım istemeye başladı. Ancak birçok sınıfta öğrenciler ve öğretmenler kapıları kilitleyerek içeride saklanıyordu. Dışarı çıkmanın kendileri için de büyük bir risk oluşturacağını bildikleri için yaralanan öğrenciye yardım edemediler. Sınıfın içinde gerginlik ve sessizlik devam ederken polis ekipleri saldırının başlamasından yaklaşık 10-15 dakika sonra sınıflara ulaşarak içeride saklananları güvenli şekilde dışarı çıkarmaya başladı. Öğrenciler ve öğretmenler bu dehşet verici anları yaşarken saldırgan ise okuldan ayrılmayı başardı. Silahını okul binasında bıraktı ve yangın alarmı nedeniyle dışarı çıkan öğrencilerin arasına karışarak kampüsten uzaklaştı. Okuldan çıktıktan sonra yakındaki bir mağazaya gitti ve olaylardan hiç haberi bile olmayan bir arkadaşıyla oturup hiçbir şey olmamış gibi sohbet etmeye başladı. Ancak daha sonra mağazadan ayrıldı ve yaklaşık 1 saatten biraz fazla bir süre sonra okuldan birkaç kilometre uzaklıkta yürürken polis tarafından fark edildi ve anında işte böyle yakalandı. What's going on? What's going on today, bro? the demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. Voices? Voices and demons? Where's the voices? What the f***? What happened? Shut up. Just be quiet, man. Shut up.
Saldırganın polisle bu şekilde anlamsız ve dağınık konuşmasının nedeni ise akıl sağlığını kaybetmiş gibi davranarak bir ruh hastası numarası yapmaya çalışmasıydı. Nicholas Cruz yakalandıktan sonra olayla ilgili geniş bir soruşturma başlatıldı. 17 cinayet ve 17 cinayete teşebbüs suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Ekim 2021'de suçunu kabul etti. Mahkemede savcılar idam cezası talep etti. Ancak jüri üyeleri idam cezası konusunda oy birliğine varamadı. Kasım 2022 tarihinde ise 17 kez ömür boyu hapis cezasına, ayrıca yaralanan kişiler için de ek cezalarla şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yani Cruz hayatının geri kalanını hapiste geçirecek ve hiçbir zaman serbest bırakılmayacak. İdam cezasının verilmemesi ve saldırganın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması hayatını kaybedenlerin aileleri tarafından sert şekilde eleştirildi. Birçok aile bu kararın adalet duygusunu tam olarak karşılamadığını dile getirdi. Yaşanan bu trajedi Amerika tarihinde okullarda gerçekleşen en korkunç saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti ve uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir olay olarak hafızalara kazındı. Saldırının gerçekleştiği lisedeki 1200 numaralı bina ise Haziran 2024'te yıkıldı.